Göbeklitepe, Türkiye'nin Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olarak tanınır. Bazı popüler kaynaklarda tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilmiştir. Milattan önce 12.300 tarihine kadar ulaşan merkez kalıntılarının olduğu biliniyor. Bu da Stonehenge'den yaklaşık 3 kat, piramitlerden ise yaklaşık 2,5 kat daha yaşlı bir tarihi kalıntı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. İlk olarak 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin yürüttüğü Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Projesi yüzey araştırmalarında tespit edilmiştir. İnsan eliyle yapılmış çakmak taşları buluntuları ve yüzeydeki bulgular Mezolitik döneme ait bir Biris mezarlığı ile karşı karşıya olduklarını göstermiştir. Yontma taş ve cilalı taş dönemlerine ait höyüklerde de yerleşim yeri kalıntıları olduğunu görmüşler, fakat başka bir çalışma yapılmamıştır. 1980 yılında Peter Benedict bir makalesinde bölgeden söz etmiş, fakat üzerinde durulmamıştır. Daha sonra 1994 yılında Heidelberg Üniversitesi'nden Klaus Schmidt, bölgenin anıtsal karakteristiği ve arkeolojik değerleri üzerine yaptığı araştırmayla bölgeye dikkat çekmiş. Kazı çalışmaları 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi Başkanlığında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden danışmanlarla yapılan yüzey araştırmaları sonucu başlamıştır. 2007 yılında kazı statüsüyle çalışmalar hızlanmış ve Neolitik devrime ait güvenli bulgular elde edilmiştir. Yapıların ortak özelliği T şeklinde dikili taşlardan oluşuyor olmaları. Boyutları 7 metreyi bulan 300'e yakın dikili taş olduğu belirtiliyor. Aralarında taş duvar örülü olan 10-12 adet T biçimindeki taşın yuvarlak biçimde dizilmesiyle bu yapılar oluşuyor. Yuvarlak ve oval çukurların yağmur sularını toplamayı sağlayan sarnıçlar olduğu düşünülüyor. Dikili taşların arasının yontularak işlenmiş taşlarla örüldüğü ve taşları birleştirmek için balçıktan harç kullanıldığı anlaşılıyor. Dikili taşların çoğunda insan ve hayvan figürleri ile çeşitli soyut sembollere de yer verilmiş. Söz konusu semboller çok yoğun olarak kullanıldığı için taşların bir öykü ya da bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. Tarım ve hayvancılığa yakın olan son avcı grupları tarafından inşa edildiği öngörülüyor. Bu da inşasının Neolitik çağı, yani günümüzden en az 12.300 ila 11.600 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Bazı noktalardaki incelemelerde Paleolitik çağa uzanabilecek türde olan anıtların varlığı da bölgenin daha eski bir kült alanı olabileceğini gösteriyor. Milattan önce 8000 yılından sonra terk edildiği ve başka ya da benzer amaçlarla kullanılmadığı düşünülüyor. UNESCO tarafından 2011 yılında Dünya Geçici Miras listesine alınıyor ve 2018 yılında kalıcı listeye alınıyor. Göbeklitepe, 300'e 300 metrelik kireç taşı bir plato üzerindeki 15 metre yükseklikte bir tepedir. Bölgede kült yapıların yanı sıra taş ocakları ve imalathaneler de vardı. Bölgenin görüş alanı çok geniştir ve çok kaliteli kireç taşı kaynaklarına sahiptir. Bu durumun bölgenin mabed olarak değerlendirilmesinde etkili olduğu düşünülebilir. Urfa'nın çeşitli bölgelerinde daha küçük boyutlu da olsa aynı yapıda taşların bulunduğu bildiriliyor. Bu durum Göbeklitepe'nin tek inanç merkezi değil, başka inanç merkezlerinin de olduğunu gösteriyor. Göbeklitepe'nin 4 ana tabakadan oluştuğu söyleniyor. Birinci tabaka yüzey dolgusu olarak adlandırılıyor. İkinci tabaka Neolitik döneme işaret eden dikili taşlı köşeli yapılar olarak adlandırılıyor. Milattan önce 9000 ila 8000 arası bir döneme işaret ediyor. Bu tabakanın tipik özelliği aslanlı yapılar oldukları yönünde. 4 dikili taştan ikisi üzerinde bu kabartmalara rastlanmıştır. Üçüncü tabaka yuvarlak ve oval yapılar olarak adlandırılıyor. Geçiş tabakası olarak görülüyor. Dördüncü tabaka dikili taşlı dairesel yapılar olarak adlandırılıyor.
Milattan önce 10.000 ila 9.000 arası bir dönemi gösteriyor. En eski tarih D yapısından gelmektedir. Milattan önce 10.000'in ortalarını işaret ediyor. C yapısının dış duvarı D'den daha sonraki bir tarihte yapıldığını gösteriyor. A yapısı ise her iki yapıdan da sonra yapılmış olarak görünüyor. En önemli tabakalar A, B, C ve D'dir. Sonraki kazılarda E, F ve G olarak adlandırılan 3 yapı daha katılmış. Jeolojik ölçümlerde en az 20 anıtsal yapının olduğu yönünde. C ve D yapılarının çapı 30 metre, B'nin çapı ise 15 metre. A yapısı oval planlıdır, 10'a 15 metre ölçüsündedir. Teknik özelliklerinden çok asıl önemli olan ne amaçla yapıldığı konusudur. Hala kesin olarak bilinmemekle birlikte ölü gömme seremonisinin yapıldığı özel alanlar olarak niteleyenler de var, dini ritüellerin gerçekleştirildiği bir bölge olduğunu söyleyenler de. Bölgede bulunan binlerce insan kemik kalıntılarının yanı sıra 3 adet kafatası çok ilgi çekti. Kafataslarına kazınan işaretler ve kafatasındaki özenle açılmış delikler bölgede sergilenmek üzere yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor. Kafataslarının parçalanmayıp özenle işlenmesi bölgenin sunak alanından çok atalarını onurlandırmak adına düzenlenmiş bir bölge olarak kullanıldığını gösteriyor. Karbon metodu ile tarihlendirmenin yanıltıcı olabileceği de açıktır. Çünkü alan dolgu malzemesinin farklı yaşlardan bağımsız olarak atılabileceği mimari bir durumu içermektedir. Klaus Schmidt kazılarda bulunan en büyüğü 160 litrelik 6 adet varilin bira yapımında kullanıldığı görüşünde. Varillerin bulunduğu yerde tabanların sıvı geçirmeyecek şekilde dizayn edilmesi de bu görüşte etkili oldu. Hatta tarıma başlama nedenlerinin ekmek için değil, biri yapmak için olduğuna kanaat getirmiş. Bir diğer görüş ise konumunun uygunluğundan dolayı Göbekli Tepe'nin astronomik gözlem evi olabileceği yönünde. Kapı ve pencere gibi açıklıklarla ay ve güneş tutulması gibi astronomik olayları takip ettikleri düşünülüyor. Portekiz'de bulunan 6000 yıllık gözlem evi olduğu düşünülen bir yapının Göbekli Tepe'ye benzer nitelikler taşıması bu görüş üzerinde etkili oluyor. Araştırmaya göre eski çağ insanları takım yıldızlarını temsil etmek için hayvan sembollerini kullanarak ekinoksların presesyon tarihlerini kaydettiler. Son buzul çağa ait gece görüntüsünü resmettikleri düşünülüyor. Ekinoksların presesyon tarihlerini kaydetmiş olabilecekleri ortaya çıkıyor ki Antik Yunan'da Hipokrat'a atfedilen presesyon hareketinin daha eski çağlarda keşfedildiği ortaya çıkacak ve tarihsel bir değişim yaratacak. Dikili taşlarda bulunan bir işaret, Avustralya aborjinlerinin atalarının Göbekli Tepe'yi yaptığı yönünde bir görüşü de beraberinde getirdi. 19. yüzyıla ait şifacı bir aborjinin üzerindeki işaretinin benzerinin dikili taşla görülmesi bu konuyu incelemeye değer kıldı. Fakat durumun böyle olmadığının kabul edilmesi de uzun sürmedi. Bu durumun sadece tesadüfi olduğu kabul edildi. Milattan önce 12.300 yıl önce bulunan bir işaretin 19. yüzyıla atfedilmesinin en iyi niyetle aşırı okuma olarak değerlendirilebileceği sonucu çıktı. Göbekli Tepe'nin isim değişikliği konusu da gündeme gelmiştir. Şu an için Göbekli Tepe ve Karahan Tepe ana istasyon olmak üzere 10 adet taş tepelerinin olduğu bölgelerde ara istasyon olarak değerlendiriliyor. Karahan Tepe'nin önemi 3 boyutlu insan vücudu ve insan başı heykellerinin bulunması olmuştur. Göbekli Tepe'de bulunan hayvan kabartmalarından sonra insanoğlunun kendini hayvanlar aleminden ayırıp daha önemli bir yere koyduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor. Yine Şanlıurfa ilinin Eyyubiye ilçesinde arkeolojik sit alanı olan Harbessuvan Tepesi, Neolitik döneme ait buluntular barındırıyor. 2014 yılında keşfedilen ve 2017 yılında kazıya başlanan bölgenin Göbekli Tepe'den daha eski bir bölge olduğu anlaşılıyor. Doğurganlığı ve bereketi simgelediğine inanılan heykeller, kabartmalı dikili taşlar, obsidiyen ok uçları, yassı baltalar ve bazalt havan taşları bölgede bulunan kalıntılardır. Benzer amaçlara hizmet ettiği düşünülen bir yapı ise
İspanya'nın Stone Age olarak bilinen Dolmen of Guadalperal. Yaklaşık 150 adet ortostat denilen granit taştan oluştuğu biliniyor. İlk olarak 1926 yılında keşfediliyor. 1963 yılında Francisco Franco diktatörlüğünde kırsal kalkınma projesi sonucu sular altında kaldığına inanılıyor. 2012 yılında suların çekilmesiyle kısmen görülmeye başlanan dolmenler 2019 NASA uydu fotoğraflarıyla tamamen görünen bir halde görüntülenmiştir. Şanlıurfa'nın Neolitik dönemde insanlığın ortak uğrak yeri olarak bilinen bir bölge olduğu anlaşılıyor. Ne amaçla kullanılıyor olursa olsun entelektüel açıdan şu zamanki insanlıkla benzer kaygıları taşıdıkları da görülüyor. Etrafını, yaşadığı bölgeyi anlama ve kendi yaşamını anlamlandırma adına taşıdığı benzer kaygılarla günümüz insanlığından çok da farklı değiller. Düşündüğümüzde insanlığın en ilkel ve en garip tarafının bu özelliği olduğunu tarihe baktığımızda anlayabiliriz. Yani insanlık bu yönüyle sosyalleşmiş, bu yönüyle gruplaşmış, savaşmış, yıkım getirmiş, hatta yine bu özelliğiyle tekrar yıktıklarını yapmış. Tarihte gizli kalmış gerçekleri incelemeye devam edeceğiz. Bizimle kalın.